Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Türkiye'de yaşayan sıradan bir birey bir gün içerisinde ortalama olarak 50 defa Atatürk'e dair bir şeyler duyup işitiyor. Fotoğraflar, araç arkası yazıları, kitaplar gibi. Gazi'nin ölümünden sonra ise ardından konuşulanlar, yazılanlar, çizilenler asla son bulmadı. Taraflı ya da tarafsız pek çok teori ortaya atıldı. Hal böyleyken çoğumuz Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tam olarak tanımıyoruz. Aslına bakarsanız sadece bize gösterilenleri biliyoruz. Bunun en büyük sebebi ise bizzat kendisi tarafından kurulmuş Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kuruluşların Atatürk'ün hayatına dair pek çok noktayı sansürlüyor oluşu. Bu videoda sizlere Gazi'nin yaşamış olduğu ve daha evvel hiç duymadığınız bir olayı yakın çevresinin sansürlenen hatıratlarından aktarmaya çalışacağım. İyi seyirler. 34. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han, 1905 senesinde askeri akademiyi bitiren yüzbaşılara diplomalarını vermek üzere İstanbul Harp Akademisi'ndeki mezuniyet törenine katıldı. Akademi bahçesinde tahtın kurulmasının ardından ismi okunan öğrenciler bizzat Padişah-ı Şahanelerinin elinden diplomalarını almaya başladılar. Sultanın elinden diploma alanlardan bir tanesi de genç yüzbaşı Mustafa Kemal'di. Koca Sultan bu genç yüzbaşıya diplomasını takdis ederken bir anda gözlerinin içerisine baktı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Demek geldin. Atatürk bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Pek çok kişiye danışsa da bu sözün anlamını uzun yıllar öğrenemeyecekti. Ta ki saltanatı yıkıp cumhuriyeti ilan edene kadar. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair bildiğimiz pek çok bilgiyi yakınında bulunan kişilerden ve silah arkadaşlarının hatıratlarından biliyoruz. Şüphesiz ki bu kişilerin en önde gelenleri Salih Bozok ve Kılıç Ali'dir. Ne yazık ki bu kişilerin yazdıkları hatıratlar bizzat Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu tarafından sansürlenmiş ve bazı bölümleri içeriklerinden çıkartılmıştır. Üstelik bu sansürlenen bilgiler o kadar fazladır ki bir araya toplansa müstakil bir kitap dahi çıkar ve Atatürk hakkında henüz hiç duyulmamış son derece değişik bilgileri barındırmaktadırlar. Salih Bozok'un kapsamlı, Kılıç Ali'nin ise olaya daha az müdahale olduğu için kısmen daha kapsamsız bir hatıratı vardır ki son derece ilginç. 1936 senesi kış aylarında Çankaya Köşkü'nde Gazi bir gün Salih Bozok'u yanına çağırır ve kendisine herhangi birinin iletilmesini istediği bir mesaj veya evrak olursa direkt getirilmesini emreder. Salih Bozok bu emire pek bir anlam veremese de kapıdaki nöbetçilere kadar herkesi tembihler. Gazi Paşa sık sık Bozok'a bırakılan bir şey olup olmadığını sormakta ve her defasında olumsuz cevap alınca da yüzü asılmaktadır. İlkbaharda Atatürk ve mahiyeti İstanbul'a gelerek Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir. Buradan sonrasını Salih Bozok şöyle yazmıştır. Paşa'nın sıkı talimatı üzerine sarayda daimi ve harici çalışan herkesi sıkı sıkıya paşaya iletecek bir mesaj olursa derhal bana ulaştırmaları konusunda tembihlemiştim. Pek çok çalışan halktan mektupları ve talepleri tomar tomar bana ulaştırıyordu. Bu mektupların içeriğinde ise genel olarak maddi durumu kötü olan vatandaşların iş aş istekleri oluyordu. Bir gece sabaha karşı kapıda nöbet tutan askerlerden bir tanesi odamın kapısını çaldı. Bir dilencinin paşaya verilmek üzere bir zarf bıraktığını söyledi. Zarfı alıp baktım. Üzerinde kurtbaşı şeklinde bir mühür vardı. Vakit çok geç olduğundan Atatürk'ü rahatsız etmek istemedim. Ertesi gün genç öğretmenler Atay'ı ziyarete gelmişti. Paşanın kulağına ona bir dilencinin zarf bıraktığını söyledim. Sessiz olmamı işaret ederek koridora gitmemi istedi. Kendisiyle öğretmenlerden kibarca izin isteyerek derhal yanıma geldi. Birlikte Atatürk'ün çalışma odasına yürümeye başladık. Yolda bana zarfın kimin ne zaman getirdiğini sordu. Ben de anlattım. Paşa hiddetlenerek niçin gelir gelmez bana ulaştırmadınız diye çıkıştı. Çalışma odasına vardığımızda zarfı açmamı emir buyurdu. Yavaşça mührü sökerek zarfı açtım. İçerisinde bir takım semboller olan bir kağıt vardı. Paşa ne yazıyor diye sordu. Okuyamadığımı söyledim. Kağıdı benden alıp çalışma masasına oturdu. Bir başka kağıda bazı matematik işlemleri yapmaya başladı. Ardından odadan çıkmamı emretti. Birkaç saat odasından çıkmadı. Sonra beni tekrar huzuruna çağırdı. Başka bir kağıt uzattı. Kağıtta kaba taslak çizilmiş ancak ince detayları yazı ile belirtilmiş bir pelerin vardı. Bu pelerini acilen yaptırmamı ve bizzat alakadar olmamı söyledi. Bu tamamen siyah, parlak ipek manşetli bir pelerindi. Önümüz yaz paşam, kışa çok zaman var diyebildim. Paşa ise mevsimleri boş ver Salih, sen dediğimi yap diye gürledi. Bir süre sonra pelerin hazırlandı ve kendisine teslim ettim. 1,5 ay kadar sonra Gazi Paşa'nın isteğiyle Florya Köşkü'ne gittik.
Florya Deniz Köşkü İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılmış ve Osmanlı döneminde Atatürk'e armağan edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk bölgeye çok ilgi duyduğu için burayı sık sık ziyaret eder, gündüzleri halkla birlikte denize girip sandala biner, akşamları da meşhur ziyafetlerini burada verirdi. 1936 senesinin kavurucu Ağustos ayında Paşa çok neşelidir. Başyaver Celal Üner yıllar sonra o günü şöyle anlatacaktır. Paşa sabah erken uyandı. Köşkte çalışanlara ve bana sık sık takılıp şakalar yapıyor, kahkahalar atıyordu. Paşamız yerli yersiz bir heyecan yaşıyordu. Bugün için birkaç ay evvelinden özel olarak hiçbir program veya toplantı yapılmamış, gün tamamen boş bırakılmıştı. Herkes bugün ne olacağını merak ediyor, çalışanlar arasında aylardır türlü dedikodular dönüyordu. Bazıları çok önemli bir devlet adamının paşayı ziyaret edeceğini anlatırken, bazıları da yeni bir milli bayram ilan edileceğinden bahsediyordu. Koskoca reisi cumhur gitmiş, yerine adeta haşere bir çocuk gelmişti köşke. Akşam olduğunda Gazi Paşa yemekler rakı istemedi ve adeti olmadığı halde erkenden odasında istirahate çekildi. Koca gün boyunca hiçbir şey olmamıştı ve kimse bu duruma bir anlam veremiyordu. Olayın devamını ise Salih Bozok şu şekilde nakleder. Gece 3 sularında uyuduğum esnada paşanın omzumu tutarak "Uyan Salih" diye fısıldadığını işittim. Çok şaşırmıştım. Daha evvel Gazi Paşa benim odama hiçbir şekilde gelmemişti. Benden kimseye haber vermememi, sadece güvendiğim birkaç kişiyi alarak arabasını hazırlamamı, ufak bir gezintiye çıkacağımızı söyledi. Ben de Ali ve Celal'i uyandırdım. 3 tane nöbetçi olarak paşayı kapıda beklemeye başladık. Atatürk'ün aracını Celal sürüyordu, yanında da ben oturuyordum. Diğer araçta ise Ali ve 3 nöbetçi vardı. Az sonra paşa köşkün kapısında elinde askıya asılmış siyah pelerinle belirdi. Pelerin buruşmasın diye özel olarak iltimas gösteriyordu. Araca bindikten sonra Dolmabahçe'ye doğru gitmemizi istedi. Paşa yol boyu tek kelime etmedi. Gergin ve düşünceliydi. Neler olduğuna bir anlam veremiyorduk. Dolmabahçe'ye yaklaştığımızda Rumeli Hisarı'na doğru devam edin diye direktif verdi. Bir müddet daha gittikten sonra Hisar'a birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda durmamızı emretti. Tam kapısını açmak için araçtan iniyordum ki eliyle omuzumu tuttu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra alçak bir sesle "Padişah Abdülhamit de vakti zamanında buraya gelmişti" dedi ve yine bir süre sustu. Sonra da "Cihanı kim yönetiyor Salih?" diye sordu. Bunun siyasal bir soru olduğunu düşündüm, pek anlayamadım. Arkamı dönerek "İngilizler mi paşam?" diye karşılık verdim. Hafifçe gülümseyerek "Hayır Salih, dünyayı devletler yönetmez. Eski çağlardan beri cemiyetler yönetir" dedi. Daha sonra kapısını kendi açarak elinde peleriniyle araçtan indi. Benim oturduğum ön koltuğun kapısını açmayayım diye tutarmışçasına sıkıca tutuyordu. Kesin bir dille kimsenin kendisini takip etmemesini emretti ve arkasını dönerek koluna astığı peleriniyle Hisar'a doğru ormana girdi. Arka araçtan yetişen Ali'ye durumu anlattım. İçine sinmeyerek nöbetçileri paşanın arkasından gizlice takip etmeleri için gönderdi. 20 dakika kadar sonra nöbetçiler döndüğünde yüzleri bembeyazdı. Başta paşayı uzaktan takip etmeye başladıklarını, bir süre sonra paşanın gözden kaybolduğunu ve aniden arkalarında belirerek kesin bir emirle geri dönmelerini sert ve sinirli bir şekilde söyleyip nöbetçileri göndermişti. Paşa belli ki Ali'nin tepkisini önceden hesap etmiş ve olasılıkları değerlendirmiş, ardından da cephedeki uzmanlığı sayesinde takip edildiğini fark ederek askeri bir taktikle nöbetçilerin arkasından dolaşmış ve onları gafil avlamıştı. Bizler merak içerisinde beklerken 2 saat kadar sonra paşa yine gittiği yoldan geri döndü, kapısını açtım. Araca bindikten sonra "Florya'ya dönelim Salih" dedi. Rahatlamış görünüyordu. Köşke geri dönünce paşa kahvaltı yaparak tekrar odasına çekildi. Bu sıra dışı hatıratın ardından geriye pek çok soru işareti kalıyor. Bazı yorumcular Atatürk'ün burada gizli bir Türk teşkilatı ile toplantı yaptığını söylüyor. Bazıları ise Atatürk'ün ezoterik bir cemiyete üye olduğunu ve bu tarz başkaca toplantılara da katıldığını öne sürüyor. Bense bu hatıratı okuduktan sonra tam olarak olayı bilmediğim için bir yorum yapmayı farazi buldum. Aklıma ise şu sorular geldi. Atatürk'e iletilen bu zarf belli ki matematiksel kombinasyonlara dayanan şifreler barındıran bir not içeriyordu. Atatürk bu şifreyi çözmeyi nereden biliyordu? Yaz ortasında bu koca siyah pelerin ne için gerekliydi? Acaba bu yapılacak olan toplantı için özel bir üniforma mıydı? Malumunuz olacağı üzere günümüzde siyasiler sıradan halkın arasına girerek yahut ibadet etmek için camiye giderken dahi yüzlerce korumayı kendilerine eşlik ediyor. Eğer Atatürk gizli bir teşkilatla toplantı yaptıysa yanlarına giderken korumalarını neden geride bırakmıştı? Bu insanlara nasıl oluyordu da bu kadar çok güvenebiliyordu? Rumeli Hisarı'nın o dönemki durumunu birazcık araştırdım.
Hisar o zamanlar oldukça ormanlık alanda doğru düzgün yolu dahi olmayan atıl durumda tenha bir bölgeymiş. Abdülhamit Han gibi bir Osmanlı padişahının ve Mustafa Kemal Atatürk gibi Cumhuriyet'in kurucusu olan Türk tarihindeki iki önemli ismin burada işi neydi? Gizli bir görüşme gerçekleştirildiyse bu görüşme için neden orası seçilmişti? Ve bu görüşme Rumeli Hisarı'nda mı gerçekleşmişti? Yoksa Atatürk hedef saptırmak için Hisar'a dikkat çekmişti de yine o bölgede olan bir başka gizli yapıya mı gitmişti? Şahsen ben bu sorulara eldeki veriler ışığında cevap olabilecek bir tez ortaya koyamadım. Eğer sizlerin aklına mantıklı bir cevap geliyorsa lütfen bunu yorum kısmında benimle de paylaşın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.